Merhaba değerli hastalarımız. Şimdi burun esteti ameliyatları son yıllarda çok popüler olduğu için bununla birlikte bir revizyon kelimesi hayatımıza girmeye başladı. Nedir revizyon ameliyatı? Daha önce burun esteti olan bir hastanın burnundaki beğenmediği yerler için tekrar ameliyat olmasına biz revizyon burun estetiği ameliyatı diyoruz. Peki neden revizyon burun estetiği ameliyatlarına ihtiyaç duyuyoruz? Bunun birçok sebebi var. Bu videoda o kadar detaylara girmeyeceğim. Ama kesin olan şey şu. Estetik ameliyatların tamamında burun estetiği, kulak estetiği, meme estetiği, liposuction ne derseniz deyin. Dünyada bilimsel bir ortalama var. %10. Ne demek? Her 100 estetik ameliyat olan kişilerden 10 tanesi tekrar ameliyat oluyorlar. Bu oran yadsınamayacak kadar az. Yani siz eğer bir estetik ameliyat olmayı düşünüyorsanız, sadece burun estetiği için demiyorum, bütün hepsi için diyorum, %10 olasılıkla beğenmediğiniz bir yer için tekrar ameliyat olmayı aslında peşinen kabul etmiş olmalısınız. Hastalarımıza biz bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki evet, burnunu yapıyoruz. 1 yıl bekliyoruz, 2 yıl bekliyoruz. Burun iyileşiyor. Beğenmediğin küçük yerleri de oturup konuşacağız birlikte. Eğer hasta derse ki evet, burada gerçekten beğenmediğim bir şey var, biz de onu dönüp düzeltiyoruz. Bu ameliyata da revizyon ameliyatı deniyor. Bunun aslında en önemli 2 tane sebebi var. Birincisi, hastaların ameliyattan önceki burnu, şöyle hasta geliyor mesela, burnu kırılmış, 2 kere kırılmış, ondan sonra darbe almış, trafik kazası geçirmiş, burnu böyle S şeklinde. Hasta istiyor ki böyle burnun bir anda hatasız, mükemmel bir buruna dönsün. Bu sefer biz bu kadar kötü olan bir burnu, yani 100 üzerinden 30 olan bir burnu 100 üzerinden 100 imkansız yapamıyoruz. 100 üzerinden 90 yapıyoruz. Aslında hastanın eski burnu ile yeni burnu arasında büyük bir fark var. Ama hasta hala bazı şeyleri beğenmiyor. Diyoruz ki bu burun revizyona gider. Yani revizyona gitmenin birinci sebebi ameliyattan önceki burnun kötü olması. Revizyona gitmesinin ikinci sebebi de hastalarımızın birazcık takıntılı olması. Nedir bu? Burnu yapıyoruz. Burun çok güzel. Yani sokaktan 100 kişi getirsek, sorsak, desek ki bu hastanın önceki burnu bu, sonraki burnu bu. Sizce nasıl olmuş? Bunlardan tamamı çok güzel olmuş der. Ama tabii ki iyinin düşmanı daha iyidir. Hani güzelin düşmanı daha güzeldir diye bir söz var. Hastalarımız bununla yetinmiyorlar. Diyorlar ki benim burnum daha güzel olsun. Bu sefer aslında hiç kimsenin görmediği, anlamadığı minicik bir şey için hastalarımızı biz tekrar ameliyat edebiliyoruz. Ama bu da bir geçerli sebep. Ben de hastaya diyorum ki tamam, bana göre ameliyata ihtiyacın yok. Ama sen ısrarla bu küçücük yeri beğenmiyorsan hadi onu da düzeltelim. Bu bir revizyon ameliyat bizim için. Revizyon ameliyatlar aslında ikiye ayrılabilir. Şöyle düşün, ben kendim için, kendi hastam için konuşayım. Birinci ameliyatı yapmışız. Sorunların çoğunu çözmüşüz ama bazı yerler istediğimiz gibi olmamış. Onları da böyle küçük ameliyatlara düzeltiyoruz. Hiçbir zaman ilk ameliyat kadar ağır geçmiyor benim kendi revizyon ameliyatlarım. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Hasta bizden yıllar önce gitmiş, A doktorunda ameliyat olmuş ve burnunda gerçekten büyük sorunlar var. O zaman biz hastaya diyoruz ki bak, senin burnunda gerçekten büyük sorunlar var. Bunun için biz büyük bir ameliyata hazırlanacağız. Ne yapacağız? İşte kaburganı alacağız, dilimleyeceğiz, buraya destek koyacağız, ucunu şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Revizyon ameliyatlarının aslında zor geçmesinin en büyük sebebi bu. Zaten bozulmuş bir anatomi var. Bizden önce bir doktor o bozuk anatomiyle güzel bir burun yapmaya çalışmış ama yapamamış. Bazı şeyleri iyi düşürememiş. İşler yolunda gitmemiş. Biz ikinci kere onu bir daha düzeltmeye çalışıyoruz. Peki sonuçta burunlar da böyle bir hamur gibi, bir alçı gibi şekil verilen bir şey değil. Bu bir insan. Kemikleri var, kıkırdağı var, iyileşme dokusu var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde revizyon ameliyatlar genel olarak bakıldığında ilk ameliyatlara göre daha zor geçiyor. Eğer küçük sorunlar hariç tutulursa. Peki hasta ikinci revizyonu da oluyor. Bir sürü umutlarla, bir sürü emeklerle. 1 sene geçtikten sonra diyor ki bu burun gene olmadı. Bir bakıyoruz ki işte burnunda ciddi bir kanat asimetrisi var. Ucu bir daha düşmüş, bir daha yamulmuş, bir daha olmuş. Diyoruz ki hadi bunu bir daha düzeltelim. İşte buna da biz ikinci revizyon diyoruz. Hastanın birinci ameliyatı primer dediğimiz ilk ameliyat. İkinci revizyonu, üçüncü revizyonu, o da olmazsa dördüncü, o da olmazsa beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ameliyatı kadar gider. Dün mesela bir tane mesaj vardı.
hasta yazmış 10 kere ameliyat oldum, 11. yapar mısınız? Şimdi bir hasta 15 kere de ameliyat olsa 16. kere ameliyat edilebilir. Buradaki sorun şu, biz hastaya ne verebiliriz? Yani hasta bir kere ameliyat olmuş, burnu mükemmel, her açıdan çok iyi, her şey çok iyi, burun delikleri çok iyi, her şey çok iyi. Hasta ameliyat olmak istiyor. Diyoruz ki dur bakalım, sen ikinci ameliyatı olamazsın. Neden? Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Ama hasta mesela 4 kere ameliyat olmuş, 5 kere ameliyat olmuş. Bakıyoruz burun ucu bariz bir şekilde düşük, işte burnu bariz bir şekilde eğri. Diyoruz ki sen tekrar ameliyat olabilirsin. Demek ki burada revizyon ameliyatının sayısından çok bir doktor hastaya ne kadar fayda verebilir? Yani bu ameliyatta ona neler verebilir? Ona bakmak gerekiyor. Tabii ki biz şunu hep söylüyoruz. Diyoruz ki bak, yani ilk ameliyatta bile biz hani %5-10 revizyona gidiyoruz. Yani beğenmediğimiz şeyler olabiliyor. Senin ameliyatın 3. 4. 5. ameliyat, burada da beğenmediğimiz şeyler olacak. Bu kaçınılmaz. Ama büyük sorunlarını gidereceğiz. Nedir? Burnum eğri, düzeldi. Burnum düşük, kaldırdık. Tatlı bir kavis yaptık. Ama hocam kanatların geliş açıları arasında 1-2 derece fark var gibi şeyleri, çok küçük detayları revizyonlarda biz ne yapamıyoruz? Söz veremiyoruz. Çünkü biz bunu ameliyatta ne kadar böyle 100 üzerinden 100 yaparsak yapalım, o daha önceki ameliyatlarda hasarlanmış doku diyoruz. Hasarlanmış cilt. Sonuçta her ameliyat bizim için hasarlanmış bir doku demek aslında. İyileşirken biraz daha zor iyileşiyor. O yüzden eğer revizyon ameliyat oluyorsanız burnunuzdaki büyük sorunların giderilebileceğini bilin. Ama böyle takıntı boyutunda işte kenarı, köşesi, burası gibi şeyleri önemsemeyin lütfen. Biz mesela arkadaşlarımızla konuşurken bakıyoruz şöyle. Diyor ki mesela arkadaşımız, bu hastanın 3. ameliyatıydı, ben 4.'sünü yaptım, sonuç böyle. Diyoruz ki çok güzel olmuş. Sorun var mı? İşte şurada bu var, burada bu var ama genel olarak sonuç başarılı. O yüzden revizyon ameliyatları yapılabilir. 3, 4, 5, 6. kez yapılabilir. Hastaların beklentileri çok önemli. Doktorun hastaya yapabileceklerini anlatması çok önemli. Hastanın da doktordan beklentisini net bir şekilde söylemesi bizim için çok önemli. Bir de aslında şunu eklemek lazım. Şimdi seçilen ilk doktor da aslında revizyon ihtimalini değiştirir. Nasıl ki? Diyelim çok tecrübeli, bu işi çok iyi yapan, işte gerçekten çok iyi araştırdığınız bir doktor ameliyat olduğunuzda revizyon oranı düşük olacaktır. Ama bir de şöyle düşünün, hiç araştırmadığınız bir doktor, zaten çok fazla burun estetiği yapmıyor, işte küçük bir hastanede ya da artık küçük bir klinikte, neyse, orada da çok iyi doktor arkadaşlarımız var, onu bir şey söylemek istemiyorum şimdi. Daha böyle araştırmadan, etmeden, daha az tecrübeli, daha az burun ameliyatıyla ilgilenen bir doktor ameliyat olduğunuzda revizyon oranları biraz daha yükselecektir. Burun estetiği hassas bir konu, o yüzden birazcık da araştırmak gerekiyor aslında. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol like atmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar bu sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Hoşça kalın.